Herkese merhaba. Bu Excel videosunda Excel'de checkbox onay kutusu kullanarak tablodaki verilerimizi toplayarak hücrelere yazdırmayı anlatacağım. Aynı zamanda işte şöyle eklediğimiz bir metin kutusuyla da bunu farklı görsellere de dönüştürebiliriz. Şöyle göstereyim. Bittiği zaman şöyle olacak yani örneğimiz. Burada hiçbir değer burada checkbox'ları işaretleyince bakın şöyle 16.049 diyor. Yani Almanya'nın şu tablodaki toplamları 16.049'muş. Bakalım 3 tane varmış, evet. Yani bunu işaretleyince hangisini işaretlersek işaretleyelim. Mesela Hollanda 5.890'mış. Zaten bir taneymiş o. İstersek birden fazlayı da şöyle işaretleyebiliyoruz. Onların toplamını alacaktır bu şekilde. Amerika ve Avustralya'nın toplamı şeklinde buraya bir hücreye yazdırıp o hücredeki değeri de metin kutusuna yazdıracağız. Böyle dashboardlarda, raporlamalarda değerin tek bir şekilde böyle büyük bir şekilde görünmesi için bu hücreyi bu metin kutusuna bağlayabiliyoruz. O özelliği de anlatacağım. Şöyle başlayalım. Öncelikle şunu bir sileyim. Şunları silelim. Tekrar checkbox'tan metin kutularına şuraya seçip nereden ekliyoruz? Ekle onay kutusu diye bir özellik geldi Microsoft 365'lere. Buradan ilgili hücreleri seçip ekleyebiliyoruz. Evet. Şimdi şu hesaplama olan hücremizdeki formülümüzü silelim. Ne yapacağız? Filtre kullanacağız. Kaçıncı kullanacağız? E-sayısı ve topla kullanacağız. Bunların İngilizcelerini de buraya yazdım. İngilizce güzel kullananlar için faydası olabilir diye. Evet, eşittir. Formülümüzü yazmaya başlayalım. Anlatacağım zaten. Şu büyük harfi alayım. Topla diyelim. Taba basalım. Filtre. Evet. D2, D10 arasını seçiyoruz. Yani bizim satışlarımızın olduğu alanı seçiyoruz. Toplam alacağımız alan. Burası. Şimdi noktalı virgül. E sayısı kullanıyoruz burada. Çünkü sayı değeri döndüreceğimiz için sayı kullanmamız gerekiyor. Sayısı ve parantez aç kaçıncı diyeceğiz şimdi. Buradaki değerimiz kaçıncı? D10 arasına da seçiyoruz. Yine filtre kullanacağız. Bu sefer de G2, G5 arasını, yani burada seçtiklerimiz burada kaçıncı sırada onu bulmak için kaçıncı fonksiyonunu kullanıyoruz. G2, G5 dedik. Daha sonra buradaki seçtiğimiz checkbox'ın olduğu hücreleri seçiyoruz. Parantezimizi kapattık. Tam eşleşme olması için de bakın kaçıncı formülündeyiz. Tam eşleşme olması için de 0'ı seçiyorum. Kaç parantez açtıysam o kadar kapıyorum. 4 tane açmıştık. Enter'a basalım. Şimdi hiçbiri seçili değil.
Bakın hesapla diye çıkıyor burada. İşaretleyelim. Demin yaptığımız gibi bakın. Hangisini seçersek mesela Hollanda ve Amerika'nın toplamı. Şuradan bakalım. Aslında bunu filtreleyip de yapabiliriz de. Şimdi göstermek için yapıyorum size. Hollanda ve Amerika'nın toplamı bakın 21.130'muş. O da buraya geldi. Nasıl geldi onu da göstereyim. Şuradan ekle diyoruz. Bir tane metin kutusu diyelim. Metin kutusunu istediğimiz gibi boyutlandırabiliriz. Şimdi bakın metin kutusu burada seçiliyken formül çubuğuna geliyorum. Eşittir. Bu hücre referansını veriyorum bakın. Ve enter tuşuna basıyorum. Burada istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. İsterseniz kırmızı yapın. İşte isterseniz boyutunu büyütün. Şöyle. İsterseniz ortalayın şöyle. Yani bu şekilde raporlamalarda böyle daha büyük, daha anlaşılabilir sayıları, hücreleri diğer metin kutusuna bağlayabiliyorsunuz. Şimdi formülü kısaca açıklayacak olursak, iç içe biraz karışık gibi gözükse de ne yaptık? Şimdi burada asıl amacımız belirli verilerdeki toplamları almak. O yüzden topla formülünü kullanıyoruz. Şöyle dıştan içe anlatalım aslında formülü. Burada filter D2 yani filtre D2 D10 demiş bakın. Yani şöyle G2 G5 evet seçilen ülkeleri bul. Filter G2 G5 yani ne yaptık? G2 G5 hücresindeki ülkeleri E2 E5 yani işaretlenme kriterini vererekten bul dedik. Yani ülke var mı dedik burada. İşaretli mi? Bulduysan ondan sonra geç kaçıncı formülüne? C2 C10'a gel dedik. Yani şu aralığa gel. Daha sonra da eşleşiyorsa doğru, eşleşmiyorsa yanlış olarak işaretle ve bunu eğer sayıyla çalıştır dedik bu formülü. Çünkü doğru 0 yanlış 1 olduğu için bunu sayısı olarak Excel'e anlatmamız gerekiyor. O yüzden sayıyı kullandık. Daha sonra da doğru eğer doğru ise bu işaretleme D2 ile D10 arasındaki satış bölümüne git bu filtrelemeyi yap. O yüzden bir daha filtreleme kullandık şurada. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Burada formülümüzü yorumlamış olduk. Hepsini seçersem ne olacak? Şu olacak. Bakın toplam aldırayım. 53.854. Bu şekilde istediğiniz gibi onay kutuları yapıp toplam aldırabilirsiniz. Ortalama aldırabilirsiniz. Ben burada toplam aldırdım ama bunu ortalama yaparsanız şu formülü bakın, aynısının ortalaması olacaktır. Ben toplam aldırmış oldum. Şimdi burada aldırdım da o yüzden şurada aldırayım. Ortalama diyelim. Evet. Bakın bu sefer buradaki değer buraya geldi. Şimdi USA'nın ortalaması bu tabi. Mesela hepsini seçeyim. Hepsinin ortalaması bakın 5984 olarak buraya geldi. Burada da bakın 5984 görünüyor. Evet, bu videonun yorum kısmına bu dosyayı eklerim. Oradan incelemek isterseniz ve sorularınız olursa da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.